Herkese merhaba. Yanımızda 1977 model Mercedes 600 Pullman modeli var. Mercedes'in ürettiği en özel otomobillerden bir tanesi. Ülkemizde de Cumhurbaşkanlığı tarafından uzun yıllar kullanılmış. Fahri Korutürk, Turgut Özal, Kenan Evren ve de Süleyman Demirel bu araçları kullanmışlar. Burada 1969 modeli olan var. Burada da daha düşük kilometreli ve oldukça bakımlı 1977 modeli var. Ve şu anda da Cumhurbaşkanlığı araçlarının yer aldığı bahsettiğimiz rüya garajımızda. Çok çeşitli araçlar var burada biliyorsunuz. Daha önceden videolarında bunların yayınladık. Hatta başka bir garajdaydı. Getirdik, bu garaja koyduk. 600 Pullman modeli bizim kanalımızın ilk videosuydu. Daha doğrusu otomobil testiyle alakalı olan ilk videoydu. İşte tam 2 yıl geçti bunun üzerinden ve biz de artık bunun sürüş videosunu yayınlamaya karar verdik. Bugüne kadar yayınlayamamamızın nedeni de malum çok özel bir araç olduğu için kolay kolay dışarı çıkartılamıyor. Ne zaman ki işte bir yerlere gitti geldi. Panora'da sergilendi bu araç bir dönem. Sonra garajına geldi. Garaj değişimi oldu. İşte o dönemlerde araç çıktığı zaman bizim de test etme imkanımız oldu ve bunları da birleştirdik ve bir bölüm yaptık sizlere. Daha öncesinde şu yukarıda gördüğünüz linkte aracın detaylarını, içini, dışını, her şeyini anlatmıştık ama sürüşünü yapamamıştık. Şimdi de sürüş zamanı. Umarız sürüş videomuzu da beğenirsiniz arkadaşlar. Aracımızın içindeyiz. İlk olarak önüne bindik. Önü tabii arkası kadar konforlu bir araç değil doğal olarak. Sonuçta bu bir makam arabası. Ama yine de diz mesafemiz de güzel. Arka koltuklarımız, minder sırtlıklarımız da gayet güzel. Şuradan çok bahsetmiştik diğer anlatımda. Kelebek camımız. Çok harika. Bunlar cam açma, hidrolik. Şöyle açalım hatta daha havalı görünsün. Bu arada aracımızın önü de tabii doğal olarak arkasıyla aynı kalitede. Ahşapların dokunma hissi mükemmel. İpek gibi gerçekten de. Arkaya bakıyoruz. Burada gizlilik camımız var. İstenildiği zaman arka taraf kapatılıyor. Ve işte görüldüğü gibi ön ve arkanın irtibatı tamamen kesiliyor. Sonuçta dediğimiz gibi bu makam arabası ve arkada gizli şeyler konuşuluyor olabilir. Şoförün duymaması gereken şeyler olabilir. Buradan da kocaman görünüyor. Arkaya da bineceğiz, göreceğiz hep beraber nasılmış konforu. Ama gerçekten aracın süspansiyon konforu muhteşem. Onu her şeyden önce söyleyelim. Yani günümüzde bile bu kadar güzel konfor veren araç sayısı gerçekten azdır. Öyle ki mesela ufak tefek böyle kasislerden geçildiği zaman çok tatlı bir yaylanma. Yani böyle Amerikan arabalarındaki bir aşırı değil. Böyle botvari, gemivari bir yaylanma değil de çok mesela şu an geçiyoruz. Çok tatlı bir şekilde alıyor. Sert de değil, aşırı yumuşak da değil. Süper dengeli. Zaten süspansiyon özelliklerinden bahsetmiştik. Döneminin en ileri süspansiyon sistemine sahip araçlarından bir tanesiydi. Hatta dönemin en pahalı arabası buydu. Mercedes bu arabada herhangi bir üretim kaygısı gözetmedi. Ne varsa yaptı kendi ismine öne atabilmek için böyle bir aracı ortaya çıkarttı. Dönemin Rolls Royce'larından da ve yine en lüks araçlarından bir tanesi olan Lincoln'lerden de daha pahalıydı. Hem de bayağı pahalıydı ve sınırlı sayıda üretildi. 350 civarında bu araçlar üretildi. Bunun kısa şasili olanından 2100 küsür üretildi. Yani çok az üretilen, çok ender bir araba. Bizim garajımızda da 2 tane var üstelik. Bu çok büyük bir şans bizim açımızdan. Şimdi bir de aracımızın arka tarafına bakalım isterseniz. Bizim oraya gidiyoruz değil mi? Evet abi.
Evet, her zaman bahsettiğimiz meşhur tuşlarımız burada. Bu arka camını açması hidrolik. Bu orta cam. Bu da gizlilik camı. Sürücüyle yolcuları ayıran orta cam göründüğü gibi. Tekrar açalım. Burada müzik sistemimiz, mikrofon ve haberleşme sistemi. Burada buzdolabı. Burada havalandırma ızgaraları. Şöyle arka görüntümüze de bakalım. Perdelerimiz. Arka kol dayamamız. Eşya ceplerimiz. Burada kül tablamız. Burada koltuk ayarımız. Bayağı bir şimdi yatırdık koltuğu. Bakın gördüğünüz gibi çok fazla yattı. Bayağı şöyle şeyi de gösterelim. Koltuklarını tekrar gösterelim. Ciddi şekilde yaylanıyor. Şimdi dikleştirelim tekrar. Burada elini koyup da sensör gibi bir şey yok sonuç olarak. Geri tepme gibi günümüz araçlarında el kemiklerini kırabilecek derecede bir güç mevcut. Aracın işçiliğine gelecek olursak özellikle ahşap trimleri işçiliği muazzam. Yani dokunma hisleri çok güzel. Malzemelerin gerçekten çok fazla kaliteli olduğu net bir şekilde belli oluyor. Deri işçiliği de aynı şekilde. O kadar arabaya bindik. Çok lüks arabalara da bindik ama 600 Pullman kadar kuvvetli hislere sahip çok az araba var. Konfor hissine, bu nostaljik sürüş hissine gerçekten de harikulade bir araba. Bir de konforun daha düşük olduğu şu koltuklara geçelim bakın. Evet. Burası önceden de bahsettiğimiz gibi pick-up koltukların pick-up'ların arka koltukları gibi. Ama yine de rahat. Yine de biraz dik bir oturma pozisyonu var. Şu an cam da açık bakın. Hatta camı buradan kapatalım. Hidrolik camımızı. Buradan da aracımızın önüne bir bakalım şöyle. Burası da gayet iyi. Sadece fazla dik bir oturma pozisyonu var. O yüzden de kafamız tavana daha fazla yaklaşıyor. Şu kadar bir mesafe kalıyor. Biz yine en konforlu olduğumuz kısma tekrar geçelim. Evet. Buradan Mercedes yıldızımızın görüntüsü de ayrı bir güzel. Tam karşıda. Mükemmel görünüyor. O meşhur görünüş. Geniş bir dönüş. Yaylana yaylana gidiyoruz. Süper bir yaylanma var. Her şeyden önce onu söyleyelim. Sarsmayan, yormayan ama güzel bir yaylanma. Koltuklar ayrı yaylanıyor. Biz ayrı yaylanıyoruz süspansiyon sayesinde. Havalı süspansiyon mevcut. Bu da ayrı bir güzel yapıyor. Tabii de döneminin çok üstünde bir teknoloji bu süspansiyon. Bununla uzun yola çıkmak da ayrı bir güzel olurdu herhalde şimdi. Hakikaten. Motor sesi de muazzam bu arada. Horul horul. ...6.3 litre V8 motorumuz var. Enjeksiyon sistemine sahip. 250 beygir gücü, 500 Nm torka sahip. Bu aracı 10 saniye civarında 0'dan 100 km hızlandırıyor ama aracımız neredeyse 2,5 ton. Onu da unutmamak lazım ve o zamanın teknolojisi. Almanya'nın o döneme kadar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'da üretilmiş olan en büyük hacimli otomobil motoru olduğunu da belirtmeden geçmeyelim bu V8 motorun. 1963 ve 1981 yılları arasında üretildi ve bu araç da mesela Turgut Özal döneminde sık bir şekilde kullanılmış ve bununla ilgili de çeşitli fotoğraflar, videolar bile mevcut. O derece yaygın kullanılmış törenlerde, çeşitli etkinliklerde, bayramlarda özellikle. Evet, Pullman testimizin sonuna yaklaşıyoruz. İnsanın bu arabadan hiç inesi gelmiyor. Daha uzun yol yapmak istiyor. Ama sonuçta belli bir yaşa gelmiş çok değerli araçlar bunlar. Bundan dolayı testimizi artık yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Evet arkadaşlar, 600 Pullman'ımızın da sürüşünü tamamladık. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.